Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prenvise, bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İngiliz tarzı Lora bebek şapkasının çalışmasını yapacağız. Bir önceki videomda size böyle güzel bir bebek elbisesinin anlatımını yapmıştım. Şimdi bunun beresini çalışacağız arkadaşlar. Güzel bir bere çalışması yapacağız ve yine deniz dalgası ya da karnabahar denilen bu görmüş olduğunuz örnek çalışmasını beremize uygulayacağız ve güzel bir takım çalışması olmuş olacak. Yine Lady Yarn'ın Baby Honey serisinden anti peeling özelliği olan, yani keçeleşme yapmayan güzel bir bebe örgü ipiyle beremizi öreceğiz. 100 gram ve 220 metre ipimizin uzunluğu. Fakat biraz böyle ipimizin tokluğu diğer 100 gram ve 250 metre olan iplerden biraz daha zayıf. Elbisemi 3,5 mm şişle örmüştüm. Yine 3,5 mm şişle örgümü öreceğim arkadaşlar. Eli sıkı olan arkadaşlar siz yine 4 mm örgü şişi kullanarak örebilirsiniz. Ben her zamanki gibi yine misinalı örgü şişi kullanacağım. Ama düz şişle ören arkadaşlar düz şişle de bu örgünüzü örebilirsiniz. Evet, hemen örgümüze başlayalım. Çok keyifli bir çalışma olacak. Çok severek öreceksiniz. Şimdi klasik ilmek atma tekniğiyle beraber şişimize ilmeğimizi atıyoruz. Toplamda 9 ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın 2 4 6 8 9 ilmekle örgümüze başladık ve hemen örmeye başlıyoruz. Artırma çalışmaları yaparak tam arka kısımdan örmeye başlayacağız. Önce arka kısmı öreceğiz, sonra tepe kısmından öne doğru ilerleyeceğiz. Şimdi ilk ilmeği örüyorum. Ardından şişime ipimi doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar bir doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir dola, bir ör. Bir dola, bir ör. Bir dola, bir ör. Bir dola, bir ör. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bir doladım ve bir 2 ilmeği örerek sıramı tamamladım. İlk artırma çalışmamızı yaptık. Örgümüz hep haroşa örgü. Tıpkı hırkamızda olduğu gibi arka sıralarda sadece var olan ilmekleri, bu artış yaptığımız ilmekleri örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet, arkadaki ilmekleri de ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Yine örgümün ön sırasındayım. Yine artış yapacağız. İkinci kez artış yapacağız. Bu yüzden 2 ilmek örüp bir artırma yapacağız. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeği ördüm. 2 ilmeğim oldu. Bir doladım. 1 2 ilmek ördüm. Bir dola, 1 2 ilmek ör. 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 Bir doladım. Sıra sonunda 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği örerek sıramı tamamladım. Bu sıra sonunda hep dolama yaptıktan sonra 2 ilmeğimiz kalıyor ve o 2 ilmeği örerek sıramızı tamamlıyoruz. Örgümüzün arka tarafındayız. Ne yapıyorduk? Var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüyorduk.
Evet, 2 kez artırmış olduk. Hep artırmalarımızı bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. İstediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar. Şimdi yine göstereceğim. 3. kez artırmada. Bu kez 3 kez örüp öyle dolayacağız. Mantık bu. Evet, örgümün ön tarafındayım. Şimdi 3 ilmek öreceğiz. İlki boş, sonra 2, sonra 3, sonra 1 doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 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 1 dola, 1, 2, 3 ilmek ördüm. 1 doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 1 doladım. Bakın sıra sonunda yine 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği örerek sıramı tamamladım. Bu şekilde istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar arkadaşlar artırmaya devam edeceğiz. 4. kez artırırken 4 ilmek örüp 1 dolayacağız. 5.'sinde 5 örüp 1 dolayacağız. 6.'sında 6 örüp 1 dolayacağız. Mantık bu. Sıra sonunda hep son dolamadan sonra 2 ilmeğimiz kalıyor. O hiç değişmiyor. Onu da 2 ilmek olarak örüp sıramızı tamamlayacağız. Evet, bu şekilde bir miktar örelim. İstediğimiz büyüklüğe gelince artık bu çalışmayı bitirip model çalışmasıyla şapkamızı örmeye devam edelim. Arkadaşlar, artırma çalışmalarımı yaptım ve tamamladım. Şöyle saydığımızda 12 örüp bir artırma yaparak çalışmamı tamamladım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 kez ördüm, bir doladım. 12 ördüm, bir doladım. 12 ördüm, bir doladım. Sıra sonunda 12 ördüm, bir doladım ve sıra sonundaki 2 ilmeği örerek bitirdim. Bu şekilde şu anda benim şişimde 93 ilmeğim oldu. Arka sırayı da örerek tamamladığım örgümün ön sırasındayım. Şimdi 3 ilmek artıracağız ki bizim model çalışmamızı biz burada uygulayabiliriz. Yani 93 ilmeğim var. Bunu 96 ilmek yapacağım. Yine haroşa örgülerle beraber örgümü örmeye başlıyorum. 3 aralıklı yerden artırma yapacağım. Birbirine yakın olmasın diye şöyle aralıklı artıracağım. Bakın ikinci dilimin içerisinde herhangi bir ilmekten. İlmeği şişe aldım. Tıpkı elbisemizdeki gibi bakın. Sol şişten sağ şişi aldım. Sol şişin üzerine yatırdım. İlk ilmeği böyle ördüm. Sonra çevirdim. Tekrar ördüm. Bir ilmek artırdım. Devam ediyorum. Şöyle ortalarda bir yerde tekrar artış yapacağım. İkinci artışımı. Evet, burada yapabiliriz. Yine aynı şeyi yapıyorum. Bakın soldaki ilmeği sağdaki şişin üzerine aldım. Sonra soldaki şişi şöyle ilmeğin altına yerleştirdim. 2 ilmek görüntüsü oldu. İlkini böyle ördüm. Sonra çevirdim ilmeği. İkincisini de bu şekilde ördüm. 2 kez artış yaptık. Son bir kez artış yapacağız ve bitireceğiz. 93 ilmeğimiz 96 ilmeğe ulaşmış olacak.
Evet, yine bu tarafta sondan ikinci dilimin üzerinde bir artış yaparak artışlarımızı bitirelim. Evet, burada yapabiliriz. Soldaki ilmeği sağdaki şişimin üzerine aldım. Sonra sol şişimi bu şekilde ilmeğin altına geçirdim. Bakın 2 ilmek görüntüsü oldu. İlkini böyle, ikincisini çevirerek ördüm ve toplamda 3 ilmek artırmış olduk. İlmek sayımız artık 96 ilmek olmuş oldu. Şimdi örgümüzün arka tarafında yine haroşa örgü öreceğiz ve bir diş artırmalardan sonra haroşa örgü örmüş olacağız. Bunu toplam 2 diş olana kadar tekrarlayacağız. Yani şimdi bu sırayı artırarak ördük. Arka sırayı var olan ilmekleri örüp bitireceğiz. Önde yine haroşa örgülerle örüp bitireceğiz. Arkada tekrar haroşa örgülerle örüp bitireceğiz. Toplamda artırma yaptığımız sırayla beraber 4 sıra örgü örmüş ve 2 diş haroşa örgü elde etmiş olacağız. Şu anda ilk diş haroşa örgümüz bakın oluştu. Bunu 2 dişe tamamlayalım. Sonra model çalışmasıyla devam edeceğiz. Evet, 2 diş olacak şekilde haroşa örgümü ördüm ve bitirdim arkadaşlar. Bakın çalışmamız böyle. Şimdi örgümün düz tarafındayım. Model kurulumuna geçeceğiz ama model kurulumuna geçmeden önce şöyle bir ölçtüğümüzde kaç santim bir örgü örmüşüz? 6,5 santim uzunluğunda, şöyle nereden tutarsanız tutun, bakın 6,5 santim uzunluğunda bir örgü ördük. Evet, 6,5 santim. Şimdi arkadaşlar model kurulumuna geçeceğiz ama model kurulumuna geçmeden önce şöyle bir şey yapacağız. İlk 10 ilmeğimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk 10 ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeği ayıracağım arkadaşlar. Şöyle yardımcı bir şişe ya da ilmek tutucuya alalım. Daha kolay çıkmaz. Bir ilmek tutucuya şöyle alıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi buradan devam edeceğiz. Artık buradan sonra model çalışmasına başlayacağız. Şimdi elbiseyi benimle beraber ören arkadaşlar, model kurulumumuz aynı. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi hem modeli kuracağım çok yavaş anlatarak hem de öreceğim. Bakın ilk ilmek kenar ilmeğim. İlk ilmeğimi bir kere haroşa örgü, düz örgü nasıl örüyorsanız, örgüyü düzden örüyorsanız hem düz hem haroşa örgü yerine geçiyor. Bu benim ilk ilmeğim. Bunu ördüm, kenar örgüsü. Ardından sıradaki 2, 4, 6 ilmeği çift çift örüyoruz. Eksiltme yapıyoruz. 6 ilmeği 3 ilmeğe düşüreceğim. İlk ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir kesme yaptım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir kesme yaptım ve sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir kesme yaptım. 6 ilmeği 3 ilmeğe düşürdüm. Hep şimdi 6'nın 6 olarak devam edeceğiz. Sıradaki 2, 4, 6 ilmeği de arttıracağım ve 12 ilmek yapacağım. Bunun için de bir doluyorum. Bir ilmek ördüm. Doladım. İkinci ilmeği ördüm. Doladım. Üçüncü ilmeği ördüm. Doladım. Dördüncü ilmeği ördüm. Doladım. Beşinci ilmeği ördüm. Doladım.
6. ilmeği ördüm. Sıradaki 6 ilmeği 12 ilmeğe çıkarmış oldum. Şimdi şu kenarlarda yarım örnek, diğer kenara kadar hep tam örnek çalışacağız. Şu son kenarda 7 ilmek kalınca yine yarım örnek çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi sıradaki 12 ilmeği, bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ilmeği 2, 2 birlikte örerek 6 ilmeğe düşüreceğiz. Hemen başlayalım. 2 ilmeği birlikte ördüm 1. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm 2. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm 3. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm 4. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm 5. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm 6. 12 ilmeği 6 ilmeğe düşürdüm. Şimdi sıradaki 6 ilmeği yine 12 ilmeğe çıkaracağız. 1 dolayacağız. Sıradaki ilmeği ördük 1. Dolayacağız. Sıradaki ilmeği ördük 2. Doladık. Sıradaki ilmeği ördük 3. Doladım. Sıradaki ilmeği ördüm 4. Doladım. Sıradaki ilmeği ördüm 5. Ve doladım. Sıradaki ilmeği ördüm 6. 6 ilmeği 12'ye çıkardım. Tekrar kesim yapacağız. Sıradaki 12 ilmeği 6 ilmeğe düşüreceğiz. 2 ilmeği birlikte ördüm 1. 2 ilmeği birlikte ördüm 2. 2 ilmeği birlikte ördüm 3. 2 ilmeği birlikte ördüm 4. 2 ilmeği birlikte ördüm 5. 2 ilmeği birlikte ördüm 6. Eksiltmeler bitti. Tekrar sıradaki 6 ilmeği 12 ilmeğe çıkaracağız. Örnek böyle. Doladım ördüm 1. Doladım ördüm 2. Doladım ördüm 3. Doladım ördüm 4. Doladım ördüm 5. Doladım ördüm 6. 12'ye çıkardım. Şimdi sıradaki 12 ilmeği 6'ya düşüreceğim. 2 ilmeği birlikte ördüm 1. 2 ilmeği birlikte ördüm 2. 2 ilmeği birlikte ördüm 3. 2 ilmeği birlikte ördüm 4. 2 ilmeği birlikte ördüm 5. 2 ilmeği birlikte ördüm 6. Kestik. Yine arttıracağız. Sıradaki 6 ilmeği dolayarak 12 ilmek yapacağız. Doladım, ördüm 1. Doladım, ördüm 2. Doladım, ördüm 3. Doladım, ördüm 4. Doladım, ördüm 5. Doladım, ördüm 6. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 7. Artırmalarım bitti. Şimdi sıradaki 2, 4, 6 ilmeği yine kenar çalışmasındaki gibi yarım örnek yapacağız. Yani 2, 2, 2, 6 ilmeği 3 ilmeğe düşüreceğiz. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm 1. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm 2. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm 3. En son bir kenar ilmeğimiz vardı. Bu o. Bunu da normal bir ilmeği ördüm ve model kurulumunu tamamladım. Sıra sonunda da 2, 4, 6, 8, 10, 12 kaldı. Bakın burada 10 ilmeğimiz, burada 12 ilmeğimiz var. Burayı dikeceğiz arkadaşlar. Şuradaki 2 ilmeğimiz var ya. Bunun bir tanesi bir tarafa, bir tanesi bir tarafa kalacak. Dolayısıyla 11, 11 olarak burası eşitlenmiş olacak. Şimdi bunu hiç örmeyelim. Yine şu ilmek tutucuma sıra sonunda kalan, bakın şu 12 ilmeği alıyorum. Toplamda 10 ilmek başta, 12 ilmek sonda. Şurada 22 ilmeğimiz kalmış oldu. Evet. Şimdi modelin önden kurulumunu, düz taraftan kurulumunu yaptık ve bitirdik. Model 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar.
İlk sırayı düz ördük. İkinci sırayı düz öreceğiz. Üçüncü sırayı düz öreceğiz. En son arka tarafta dördüncü sırayı ters örerek örnek çalışmasını bitireceğiz. Şimdi ikinci sıradayız. Var olan ilmeklerin tamamını düz örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın doladığım ilmekler ve diğer ilmekler hepsini düz örgü olarak örüyorum. Evet, örelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet, düz örgülerle ikinci sıramı ördüm ve tamamladım. Bura örgümün ters tarafıydı. Şimdi örgümün düz tarafı, yine düz örgülerle beraber var olan ilmeklerin hepsini örüp sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıramda yine düz örgülerle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka tarafı ve dördüncü sıramız arkadaşlar. Sadece bu sırada var olan ilmeklerin tamamını ters örgü olarak örüyoruz ve örnek çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Toplamda 4 sıra, ilk 3 sırası düz örgü, son dördüncü sıramız ters örgü olarak örülüyor. Evet, ters örgülerle sıramızı tamamlayalım. Sonra ikinci örnek kurulumunu tekrar göstereceğim. Sonra da bu şekilde istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar modeli tekrar edeceğiz arkadaşlar. Çok kolay ve güzel bir çalışma olmuş oluyor. Evet, ters örgülerle dördüncü ve son sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örgülerle sıramı tamamladım. İlk model kurulumu, örnek çalışması bitmiş oldu. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Şimdi örnekler ard arda tekrar edince daha güzel görünecek. Şimdi ikinci kez örnek çalışması yapacağız. Aynı şeylerin tekrarı olacak. Ne dedik? İlk ilmeğimiz kenar ilmeğimiz. Onu şişimize boş aldık. Sonra sıradaki 6 ilmeği kenar örnek çalışması olduğu için 6 ilmek 2 örerek 3 ilmeğe düşürüyorum. Bakın 2 ilmeği birlikte ördüm düz örgülerle 1. Sıradaki 2 ilmeği ördüm birlikte 2. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm 3. Sıradaki 6 ilmeği 12 ilmeğe çıkartıyorduk. Doladım, ördüm 1. Doladım, ördüm 2. Doladım, ördüm 3. Doladım, ördüm 4. Doladım, ördüm 5. Doladım, ördüm 6. 12 ilmeğe çıkardım. Şimdi sıradaki 12 ilmeği 2 örerek 6 ilmeğe düşüreceğim. 2 ilmeği birlikte ördüm 1. 2 ilmeği birlikte ördüm 2. 2 ilmeği birlikte ördüm 3. 2 ilmeği birlikte ördüm 4. 2 ilmeği birlikte ördüm 5 ve 2 ilmeği birlikte ördüm 6. Kesmelerim bitti. Yine artırıyorum. Doladım, ördüm 1, doladım, ördüm 2, doladım, ördüm 3, doladım, ördüm 4, doladım, ördüm 5, doladım, ördüm 6. Kesmelere geldik. Sıradaki 12 ilmeği 6 kez keseceğiz. 2 ilmeği birlikte ördüm 1. 2 ilmeği birlikte ördüm 2. 2 ilmeği birlikte ördüm 3. 2 ilmeği birlikte ördüm 4. 2 ilmeği birlikte ördüm 5 ve 2 ilmeği birlikte ördüm 6. Tekrar artırmalara geçiyoruz. Doladım, ördüm 1, doladım, ördüm 2, doladım, ördüm 3, doladım, ördüm 4, doladım,
ördüm 5, doladım, ördüm 6. Tekrar kesiyoruz. İkisini birlikte 1, 2 ilmeği birlikte 2, 2 ilmeği birlikte 3, 2 ilmeği birlikte 4, 2 ilmeği birlikte 5, 2 ilmeği birlikte 6. Sıradaki 6 ilmeği dolayarak 12 ilmek yapıyoruz. Doladım, ördüm 1, doladım, ördüm 2, doladım, ördüm 3, doladım, ördüm 4, doladım, ördüm 5, doladım, ördüm 6. Bakın sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Kenarda yarım örnek olduğu için 6 ilmeği 2 2 örerek 3 ilmeğe düşüreceğim. İkisini birlikte ördüm 1, ikisini birlikte ördüm 2, ikisini birlikte ördüm 3. Son bir ilmeğim, kenar ilmeğim. Onu da örerek sıramı tamamlamış oldum. İlk sıra düz, ikinci sıra düz, üçüncü sıra düz, dördüncü sırayı ters örerek ikinci model çalışmasını bitiriyoruz arkadaşlar ve hep aynı şeylerin tekrarını yaparak tıpkı elbisemizde olduğu gibi ilerliyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelince de kesip bitireceğiz. Şimdi örelim. İstediğimiz uzunluğa gelince yine birlikte devam edelim. Arkadaşlar model çalışmamı bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam 8 kez uyguladım. Toplamda kaç santim oldu hemen onu da söyleyeyim. Şöyle ölçtüğümde bakın ilk örnek çalışmamaktan itibaren ölçtüğümde 9 santim. Şöyle ilk başlangıç şuradaki kısma kadar ölçtüğümde de 14 santim uzunluğunda bir örgü elde ettik. Bu bizim için yeterli. Şimdi 2 diş haroşa örgü boyunca öreceğiz ve kesim yaparak artık bu kısmı bitireceğiz. Örnek çalışmam bitti. Normalde örneğe devam etsem yeni örnek sıram olacaktı. Örnek yapmıyoruz artık ve sadece haroşa örgü olarak örgümüzü öreceğiz. Şu genişliği de bir kontrol edeyim. Eğer geniş kalıyorsa şöyle burayı biraz daha sıkı örmeye gayret edelim arkadaşlar. Aslında birkaç ilmek de kesebiliriz. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle yapalım. Bir tane kestim. 2-3 ilmek ördüm. Bir tane daha kestim. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir tane daha kestim. 3 ilmek kesmiş oldum. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir tane daha kestim. 4 kesim oldu. 5. kez kestim. 6. kez kestim. Toplamda 7 kez kesmemiz yeterli olur diye düşünüyorum. 3 ilmek daha ördüm. 7. kez kestim ve artık kalan ilmekleri haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle biraz örnek geniş durduğu için bu kesimi yaptık. 7 ilmek azalttık. Göz kararı yaptım. Sanırım yeterli olmuştur. Ön kısmın daha derli toplu olması için. Evet, ilk haroşa sıramın örerken 7 ilmek kestim. Artık var olan ilmekleri haroşa örgü olarak örüyorum. İlk diş haroşa örgümü bakın örmüş oluyorum. Bunu ikinci dişe tamamlarken artık kesim yapacağız. Bu sırayı öreyim. Ön sırayı öreyim. Yine arka sırada birlikte kesim yapalım.
Evet, arka sırayı bitirdim. Tekrar ön sırada örgümü örmüş oldum. Bakın bir diş haroşam oluşmuş oldu. Şimdi arkada örerek kesme tekniğiyle hem öreceğiz hem keseceğiz. Normalde hep esnek bir kesim yapalım derim. Burada tam tersini söylüyorum arkadaşlar. Biraz böyle ilmeklerinizi sıkıca örerek kesin. İlk ilmeği boşaldım, ikinci ilmeği ördüm, arkadaki ilmeği önüne geçirdim. Sıradaki ilmeği ördüm, arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Ördüm, kestim, ördüm, kestim. Bakın biraz böyle sıkı bir kesim yapıyorum ki bu ön kısmı biraz daha toparlasın. Çünkü lastik örgümüz yok burada. Toplu olabilmesi için, marullama yapmaması için bu şekilde kesmemiz daha doğru olacak. Evet, bakın ördüm, arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradaki ilmeği ördüm, arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını örerek keselim. Evet, ilmeklerimin her birini örerek kesme tekniğiyle ördüm ve kestim. Şimdi şu şişte dursun, bir görelim. Bakın, tam düşündüğüm gibi oldu. Şöyle toparladı. Çok güzel oldu bu kısım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu şöyle dursun, ilmek kaçmasın. Buradan ilmek alarak gelebiliriz. O zaman önce şu arka kısmı, ilk başladığımız yerdeki kısmın şuranın dikişini yapalım. Evet, şurada başlangıç ipimden bir miktar ipim uzun kalmıştı. Umarım yeter. Bununla dikeceğim. Eğer sizin de ipiniz uzunsa bu ipi kullanabilirsiniz. Değilse yeniden küçük bir ip bağlayarak çalışabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu şişimi getiriyorum. Burada ilmeklerimizi, ilmek tutucuyu almıştık. Önce bu ilmekleri tekrar şişimize bir aktaralım. Bir tarafta 10, bir tarafta 12 ilmek bırakmıştık. Hepsini şişimize alalım. Şuradaki ilmeğim duruyor. Onu koparmadım, kesmedim. Bakın, şimdi bunu şişe aldık ve artık dikmeye başlayacağız. Burası bizim başlangıç yerimizdi. Hemen başlangıç yerimizi şöyle birleştirerek başlayalım. Hatta şunu da şöyle kapatalım biraz. Evet. Geldim. Şimdi var olan her bir haroşa dişini karşılıklı, bakın kapattım. Gördünüz mü? Her bir haroşa dişini karşılıklı hiza alarak bir sağdan bir soldan haroşa dişlerine batarak şu aşağıya kadar dikeceğiz arkadaşlar. Yani arka kısmı birleştirmiş olacağız. Evet, şuraya kadar dikelim. Evet, tam aşağıya kadar indim. Bakın, en son şişte olan haroşa dişi ilmeklerimde dahil bu şekilde dikmiş oldum. İpim ucu ucuna yetti. Şöyle arka tarafta bunu düğümleyerek, artık bunu tığla yapayım. Düğümleyerek sabitleyeceğim ve gizleyeceğim arkadaşlar. Evet. Düğümledim. Gayet düzgün bir dikiş oldu. Sanki hiç dikiş yokmuş gibi. Bakın, burası örgümün
iç tarafın içerisinden kalan ipimi de bu şekilde gizledim. Bakın arka dikişimizi görüyor musunuz? Şurayı dikmiş olduk ama ne kadar düzgün oldu görüyor musunuz? Sanki hiç dikiş yokmuş gibi. Evet, şimdi gelelim. Şimdi gelelim. Bakın en son kesim yaptık. Son ilmeğe kadar kestik. Bu şişimizde kalan son ilmeğimizdi. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yan kısmı, şişte olan bıraktığımız ilmekleri ve diğer yan kısmından ilmek alarak bu ense kısmımızın örgüsünü öreceğiz. Burada da yine biraz ense kısım toplasın, böyle bir marullama olmasın diye biraz aralıklı ilmeklerin arasına batarak aralıklı ilmek çıkartacağım. Şöyle her gördüğüm bakın ilmeğin arasından batıyorum ve ilmek çıkartıyorum. Batıyorum, ilmek çıkartıyorum. Biraz aralık veriyorum toparlayabilmesi için. Battım, çıkardım. Bunu tığla da yapabilirsiniz. Eğer şişle beraber bu şekilde çalışmak size zor geliyorsa aynı çalışmayı tığla çıkarıp şişinizi alıp bu şekilde ilmeklerinizi de oluşturabilirsiniz. Şimdi toplamda kaç ilmek çıkardım hemen söyleyeceğim. Bir ilmek de şuradan çıkarınca tamamdır. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek buradan çıkardık. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Bakın. Şişimizde de 22 ilmeğimiz vardı. Öyle hatırlıyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Evet. Şişteki 22 ilmeği de ördükten sonra şimdi bakın diğer tarafa geldik. Burada 15 ilmek çıkardığımız için burada da 15 ilmek çıkarmamız lazım. Sizler de ilmek çıkartırken tam 15 ilmek çıkarmamış olsanız bile bir ilmek fazla, 2 ilmek fazla ya da eksik fark etmez. Diğer tarafta da mutlaka aynı sayıda ilmek çıkarmanız gerekiyor. Şimdi aynı çalışmayı bu tarafta yapıyorum. Burada da toplamda 15 ilmek çıkaracağım. Aynı şeyleri yapacağım. Yine aralıklı olacak şekilde. Bakın ilmeklerin arasına batıyorum. Şu ana kadar 3 tane çıkardım. Toplamda 15 tane olana kadar şu tam uç kısma kadar çıkartıp geliyorum. 13 tane çıkardım. Son 2 ilmeği beraber çıkaralım. Bakın burada haroşa dişlerimiz var. Son 2 ilmeği bu son 2 haroşa dişimin arasına batarak çıkartıyorum. 14 ve 15. 15, 15, 30, 22 daha 52 ilmekten oluşan ense kısmımızın ilmeklerini çıkarmış olduk. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu kısmı bu şekilde örüp bağcık kısmını burgu bağcık, tığla, örgü bağcık yapabilirsiniz ya da yine haroşadan bir bağcık olmasını istiyorsanız haroşa bağcık olarak çalışabilirsiniz. Şayet haroşa bağcık olarak çalışmak istersek onu da şöyle yapıyoruz. Bakın son ilmeğin içerisine ben bu şekilde arttırıyorum. Batıyorum. Bir ilmek çıkartıp şişimi alıyorum. 1. Çıkardığım ilmeğin içerisine batıyorum. Örüyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. 2.
Tekrar çıkardığımın içerisine batıp çıkarıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Madem böyle gösterdim, ben de böyle devam edeyim. Haroşa bağcık olsun, ama isteyen arkadaşlar haroşa değil de dediğim gibi burgudan bir bağcık yapıp takabilirler. Örgü bağcık yapabilirler, kordon ya da tığla bağcık yapabilirler. Bu arada sayımı unuttum, 14'te herhalde. Ben şöyle çıkartayım. Bağlanabilecek uzunlukta bir bağcık uzunluğu olacak şekilde ilmeklerimi çıkartayım arkadaşlar. Kaç ilmek çıkardığımı size söyleyeyim. Boşuna beni bekleyip zaman kaybı olmasın. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göz kararı bir ilmek çıkardım. Sanırım bu yeterli bir bağcık uzunluğu olur. Kısa kalmaz. Şöyle ölçtüğümde 20 santime yakın bir bağcık olacak. Bu bizim için yeterli. Kaç ilmek çıkardım? 60 diye saydım ama kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Tam 60 ilmek çıkarmış oldum. Şimdi bu var olan 60 ilmeği ve beremizden çıkarmış olduğumuz ilmekleri haroşa örgü olarak birkaç sıra öreceğiz ve yine örerek kesme tekniğiyle kesip bitireceğiz. Şimdi sol tarafın bağcık çalışmasını yaptık. Sırayı tamamladıktan sonra sağ tarafta da yine 60 ilmek, aynı sayılarda olacak, aynı uzunlukta olması için 60 ilmek de diğer taraftan aynı şekilde çıkaracağız. Dediğim gibi birkaç diş haroşa boyunca örüp sonra tıpkı şurada yaptığımız haroşa örgü kesimi gibi var olan ilmeklerimizin tamamını keserek artık beremizi bitirmiş olacağız. Çok da güzel bir bere çalışması yapmış olacağız arkadaşlar. Evet, ben şimdi bağcık kısmımı bitireyim. Şu arka kısımdaki ilmekleri buraya kadar öreyim. Burada da ilmek çıkartalım ve örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın diğer uca kadar geldim. Bakın buradayım. Bakın ense kısmımızda ne kadar güzel oldu. Harika bir kalıp çalışması yaptık. Şimdi burada ilmek nasıl çıkaracağız? Yine benim gibi ilmek çıkaracaksanız bakın örgümü çeviriyorum. Sanki ters sırayı örecekmişim gibi. Sıradaki ilk ilmeğin içerisine batıp ilmek çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği şişime takıyorum. Şişe taktığım ilmeğin içerisine batıp bu sefer onun içinden bir ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Ne oldu? 2. Aynı şeyin tekrarı 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 60 ilmek de buradan çıkaralım. Ne olmuş olacak? 60, 60, 120, 52 daha 172 ilmeğe ilmek sayımız ulaşacak. Ve sadece birkaç diş haroşa örgü olarak örüp ilmeklerimizi tamamını keserek bere çalışmamızı bitireceğiz. Şimdi ben birkaç sıra boyunca ilmeklerimi çıkardıktan sonra haroşa örgümü öreyim. Kesim çalışmamı yapayım. Sonrasında da kaç sıra ördüğümü size söyleyeyim. Beremizin de son halini görün arkadaşlar.
bir güzel çalışmayı daha böylece birlikte tamamlamış olalım. Evet arkadaşlar, ilmek aldıktan sonra bakın tam 3 diş haroşa boyunca örgümü örerek ilmeklerimi kestim. Şu ense kısmım bakın ne kadar düzgün oldu. Böyle hafif topladı, bir potluk olmayacak şekilde beremizi tamamladık. Bağcıklarımın uzunluğunu, en ve boy uzunluğunu hemen size söyleyeyim. Şöyle tuttuğumda toplamda 25 santim uzunluğunda bir bağcık çalışmış oldum. Beremizin en son en boy uzunluğu da şöyle tepeden enseye kadar 14,5 santim. Ön kısımdan yani yüz kısmından arka baş kısmına kadar olan uzunluğu da 16 santim. Yani yine rahat 0-1 yaş arası kullanılabilecek büyüklükte. Şurada bir kafa mankenim var. Orada da görelim. Bakın ne kadar düzgün. Ense kısmımızda herhangi bir potluk yok. Şu ön kısmımızda 7 ilmek eksiltme yapmıştık. Bu da bu kısmı toplamış oldu. Çok güzel bir İngiliz tarzı bere çalışması yapmış olduk. Ve elbisemize de takım bir çalışma olmuş oldu arkadaşlar. İpimizden de çok az kullandık. Şöyle 25 gram kadar bir ip kullandık. Bakın devamında isterseniz patik çalışması benzeri çalışmalar yapabilirsiniz. Bir anlatımın daha sonuna geldim. Umarım faydalı olmuştur. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.